Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisini izlemek tiyatro sahnesinde ayrı güzel, ekranda ayrı güzel, beyaz perdede ayrı güzel. Çünkü çok güzel. Tahmin ettiğinizi tahmin ediyorum. Evet, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlanırken, 3. sezonu yayınlanırken ve 13 yıl sonra da bu muhteşem yapıma geri dönerken sevgili Canan Ergüder benimle birlikte. Ne zamandır da röportaj yapmamıştık. Ne iyi oldu. Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezona geri döndüm ve biz görüşmek için, röportaj yapmak için bir bahane bulduk. Aynen öyle. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler Aysin'cim. Sen nasılsın? İyi vallahi, koşturmaca, yaz sıcakları, bir taraftan çekimler ama sen de hiç durmadın yerinde biliyorum. Evet. 13 yıl sonra geri döndün. Bir hani o geri dönüş, hani neleri özledin, ne buldun? Ama önce Behzat Ç. senin için ne ifade ediyor? Ya da sen Behzat Ç. Dizisini nasıl tarif edersin? Behzat Ç. benim için gerçekten çok özel bir yapım. Kendi şahsi hayatımda da Ankara'nın yeri de çok apayrı. Ben hani İstanbul'dan Ankara'ya gidenler genelde Ankara'yı sevmezler falan diye söylenir. Evet. Ama ben Ankara'yı çok sevdim. Gerçekten benim için özel hayatımdaki yeri de, yani oraya gittiğim sırada böyle çalkantılı bir dönemden geçiyordum. İşe kabul edilmemden itibaren her şey bambaşka gelişti. İşi kabul edilmem bile, hani ben çok büyük bir özgüvenle gitmiştim nedense o görüşmeye ve kendileri bile o projeden o kadar emin değillerdi. Adam Film o sırada, Tarkan Karlıdağ ve Serdar Akar, ve o sırada bana şey dediler, yani biz işte emin değiliz, seni ne kadar kullanacağız, başka kadınlar da var, işte Gönül karakteri var, Bahar karakteri var. Ben de şey demiştim onlara, siz merak etmeyin, beni bir süre sonra siz her bölüm kullanacaksınız diye söylemiştim. Bu kadar kendimden emin konuştum. Neden beni ne dürttü onu da bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şey demiştim onlara, yani siz bence elinizde ne olduğunun farkında değilsiniz demiştim. Ve çok başarılı olacak bu iş demiştim. Ve aynen de öyle oldu. Biri hayatınızdan çıkar ama ondan sonra yıllar sonra tekrar geri dönebilir. Bu farklı şekil, hani ölüp canlanmaz belki ama ama farklı şekillerde olabilir. Ki senaryoda şimdi onu merak ediyoruz tabii. Hani nasıl bir formül bulunup geri getirilecek Savcı Esra. Evet. Merak ettiklerimizden biri bu. Ama bence çok büyük bir özlemle karşılaşacaksın. Kesinlikle, yani dört gözle dönüşünü bekleyen insanlar da var ama kesinlikle bu yapılmaz, biz boşu boşuna mı ağladık diyen de insanlar var. Haksız da değiller açıkçası ama yani ben onlara şunu söylüyorum, neticede bu kurgu ve bu kurgu çok güzel bir şekilde anlatılabiliyor ve oynanabiliyor. Çok güzel, tadından yenmeyecek sahneler gerçekten yani çektik. Bakalım oldu mu diyorum yani. Bunun dışında başka da bir şey söyleyemem. Yani ben çünkü yaptığım işe sahip çıkmak zorundayım ve zaten bu işi ben çok seviyorum. Evet. Yani senelerdir hani nasıl geri dönebilir acaba'yı kafamda hep evirip çevirmişimdir. Yani şey diye düşünmüşümdür. Ay şimdi dirilse falan. Yok Canan, şimdi öldü karakter, ölmüş karakter, geri gelir mi? Hani ben de öyle diyenler arasındaydım. Ama ondan sonra acaba çok benzeyen, savcıya çok benzeyen birisi mi olarak geri dönsem diye düşünmüşlüğüm de var. Ama çok istemişsin ki. Çok istedim ve bu sene de yine ben böyle zaman zaman böyle bir hep aklıma gelir. Savcı, ah savcı, ay keşke yapmasaydık da mı, yapsaydık da mı, bilmem ne, böyle bir sürü aklıma gelen sorular oluyor. Ve dönem dönem oluyor bu. Bu sene tam 2025'in başıydı diye hatırlıyorum. Yine savcı bir döndü kafamda. Çünkü ben periyodik olarak bizim sahneleri izliyorum. Öyle gülmek istediğimde falan. Bunu herkes yapıyor. Evet. çok eğlenceli oluyor. Herhalde öyle bir dönemdi. Yani bir izledim ve ay ne kadar güzel sahneler bunlar ya dedim. Ve üstüne benim menajerim Yasemin Özbudun aradı beni. Canan dedi, acaba savcı dirilse ne düşünürsün? Ben de inanamıyorum, ben de bunu düşünüyordum falan diye söyledim. Neden olmasın dedim, yani güzel yazılmışsa neden olmasın, kim yazacak dedim falan filan. Yani ondan sonra Emrah dediler zaten. Ve
ben nasıl döneceğini bir onunla konuşmak isterim dedim. Neticede o yani polisiye dünyasının içerisinde ya da polis dünyasının içerisinde olmak bir kadın olarak hem Canan açısından hem Savcı Esra açısından nasıldı? Yani çok eril bir dünya içerisinde oynuyordum ve bunu her gün hissediyordum zaten. Hatta bazen çok gına geliyordu. Doğal olarak. Ama ben de onların içerisinde her eril mesleğin içinde var olmaya çalışan kadınlar gibi ben de eril tarafımı daha yüksekte tutup var olmaya çalışıyordum onlarla. Bunu yapmak şart mı? Me Too dünyasında bunu yapmak şart mı? Artık bunlar tabii çok değişmiş şeyler. Me Too dünyasında Behzat Ç. çekilebilir miydi? Ondan emin değilim. Evet, bir de öyle bir tarafı var. Yani bana hiçbir zaman bir saygısızlık olmadı. Ben sadece evet, yani onun farkındaydım. Çok eril bir dünyanın içerisinde var olmaya çalışan, eril tarafını yüksek tutan bir kadını oynarken ben de eril tarafımı yüksek tutması gereken bir oyuncuydum. Ama Savcı Esra'nın yumuşak tarafı bence burada zaten en çok sevilen tarafı. O da eğlenmeyi bilen tarafı ve her şeyi olduğu gibi kabul edebilen tarafı. Bence buradaki benim için en önemli şeylerden bir tanesi de örnek aldığım, tanıştığım tek kadın savcı bana asla kadınlığını unutmadığını söylemişti. O da bahsetmişti ne kadar eril bir dünya içerisinde olduğunu ve organ isimlerini söylerken bile karşısında kıkırdamaya başlayan polisleri bana anlatmıştı. Ve kendisi cezaevi savcılığı dahi yapmıştı Tekirdağ'da. Ve bana hep, yani onu çok yer etmişti bana onu dinlediğimde. Çünkü 101 savcı arasında o sırada Çağlayan Adliye'de tek kadın savcıydı. Ve bana şey demişti, Nevin Hanım'dı sanırım adı. Ben asla kadınlığımı unutmadım dedi. Kayhan Berkin'in yönettiği bir oyundu. Yine Kayhan Berkin'in yönettiği Sidikli Kasabası'nda da oynamış. O da çok güzel bir işti. Tamam, biraz daha uzun oynamış olabilir ama o da bitmemeliydi bence. Bence de bitmemeliydi. O Sidikli Kasabası benim çok sevdiğim bir proje oldu. İçinde beraber oynadığım ekip arkadaşlarım, onda da Kenan'la beraber oynadık sonunda. Evet. Ama Settar abiyle de beraber oynuyorduk. Çok yetenekli insanlarla tanıştığım ve sonra da onların bazılarıyla şimdi Araf bir Mor ve Ötesi müzikalinde oynuyoruz. Müzikal yapmayı çok seviyorum. Evet. Müzikal öyle başka oldu. bir şey. İyi Evet, öyle yapıldığında çok gelişti. iyi oluyor. Evet. Çok teşekkürler bu sıcakta da oralardan buralara sizi ziyarete geldim ve çok da güzel bir röportaj yaptık. Behzat Ç'ye yayına girerken, 13 yıl sonra sen tekrar Behzat Ç'ye dönerken Ben çok teşekkür ederiz. ederim. Ben teşekkür ederim.